Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere iki şiş dikişsiz kilim desenli patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Ana renk olarak bu şekilde gri, beyaz ve gül kurusu pembe tonlarında 3 tane ipim var. İplerimi hemen şöyle bir kenara alıyorum. Patiğimde kullandığım şişlerim ise hanımlar bu şekilde kısa 2 şiş 3 numara. Sizler misinalı şiş de kullanabilirsiniz. Hemen modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. 2 şiş ile yapmış olduğum kilim desenli çok şık patiğim. Gerçekten çok güzel bir model hanımlar. Yapılışı da oldukça kolay. 5 şiş patik bilmeyen hanımların tercih edebileceği hoş bir model oldu. Sizler dilediğiniz renklerle patiğinizi kombinleyerek yapabilirsiniz. Patiğimiz bu şekilde. Tabanımızı göstermek istiyorum. Patiğimizin arkası. Hiçbir yerinde hanımlar patiğimizin dikiş yok. Bu nedenle kullanımı da çok rahat. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37 ve 38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler yanlardaki haroşa sayılarını fazla yapabilirler ya da daha az yapabilirler küçük yapmak isteyenler veyahut da ayağınıza ölçerek yaparsanız çok daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Hanımlar patiğimize burun tarafından başlıyoruz. Gri ipimle başlayacağım şimdi. 7 ilmek atacağım hanımlar. 7 ilmek atarak patiğime başlıyorum. Şu birinci ilmeğim. Biraz gevşek bir başlama yapıyorum hanımlar. Şu ikinci ilmeğim. 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmeğimi attım. Sonra buradaki ipimin ucuna şuraya bir tane düğüm atacağım. Burası sağlam olsun diye. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Kenarlarda tırtıklı bir görüntü oluşturmak adına hanımlar bakın ipim önde. Şöyle ilk ilmeğimi bu şekilde örmeden alıyorum. Haroşa örgü yapıyoruz hanımlar baştan sona. Ben haroşa örgüyü örgümün hem düz hem ters tarafında düz örgü örerek elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı yapabilirsiniz. Artık hangisi kolayınıza gidiyorsa. İlk ilmeğimi bakın ipim önden geliyor. Örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi sırası ile düz olarak örüyorum. Yani haroşa olarak örüyorum. 7 ilmeğimin hepsini ördüm. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi patiğimizin ön yüzündeyiz. Bu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüzümüzü böyle ayırt ediyorum. Şimdi artırmalarımıza başlayacağız. Artırmalarımızı ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle yapacağız. Bakın yine ipim şöyle önden geliyor. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Kenarlarda böyle tırtıklı bir görüntü oluşuyor. Ardından hemen yanındaki ikinci ilmeğimi örüyorum. Bakın 2 ilmek olduktan sonra ipimi şöyle parmağıma dolayıp buraya bir adet ilmek atıyorum. Artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Yani buradaki 3 ilmeğimi de ördüm. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Tekrar ipimi parmağıma dolayıp buraya bir adet ilmek atıyorum. Diğer 2 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Şu anda 9 adet ilmeğimiz oldu şişimizde. Artırma yaptık. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma işlemi yok hanımlar. İpimi yine bakın bu şekilde önden gelecek şekilde ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde ilmeklerimin hepsini haroşa olarak örüyorum. Arka yüzde artırma işlemi yok. Artırmalarımızı sadece ön yüzde yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum. Şişimizde 9 adet ilmeğimiz vardı. Artırma yapacağız. 11 ilmeğimiz olacak. Bu aşamada artık beyaz ipimizle geçeceğiz. Bu modelimize başlayacağız. Hemen buraya beyaz ipimin de ucunu şöyle hazırlıyorum. Öncelikle hanımlar ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Ardından buraya artırmamı yaptım. Artırma yaptığım ilmekle birlikte 3 ilmeğim oldu. 4, 5. Toplamda artırma yaptığım ilmekle 5 ilmek ördüm. Şimdi ön yüzde hemen modelimi kurmaya başlayacağım. Buraya bir ilmek beyaz örüyorum. Bu şekilde bir tane beyaz. Hemen beyaz ipimin ucunu gri ipime şöyle bağlıyorum. Buraya 2 tane düğüm attım. Patiğimiz sökülmesin diye. Bir ilmek beyaz ördükten sonra tekrar gri ipimi elime alıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar yine öreceğim. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Tekrardan artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şu anda şişimizde 11 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Hanımlar arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Artırma işlemi yok. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki 5 tane gri ilmeğimi örüyorum kenardaki. Arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın gri ipimi arka yüzde bıraktım. Beyaz ipimi alıyorum elime. Bakın şöyle çaprazlamasına gri ile ipimi aldım. Buraya bir tane beyazımı yine düz olarak örüyorum. Tekrar beyaz ipimi arkada bıraktım. Arka yüzde örerken hanımlar ip geçişlerinde ipler arka yüzde kalıyor. Kalan 5 ilmeğimi de gri ipim ile
düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Tekrar geri döndüm. Patiğimizin ön yüzündeyiz. Artırmalara devam edeceğiz. İlk ilmeğimi aldım. Örmeden aldım. Kenarlarda tırtıklı görüntü oluşturacağız hanımlar. Hemen yanındaki ilmeğimi de düz ördüm. 2 ilmekten sonra buraya 1 adet ilmek atıyorum. Sonrasında hanımlar 3 ilmeğim oldu burada. Ortada bir tane beyazım vardı. Sağındaki ve solundaki gri ilmeklerimi de beyaz ile öreceğim. 3 beyaz olacak. Kenarda 5 tane gri'im olduktan sonra hemen bakın şöyle çaprazlamasına beyaz ipimi alıyorum. Ortaya 1, 2, 3 tane beyaz ilmeğimi ördüm. Şimdi beyaz ipimi bıraktım. Tekrar griyi aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar bakın yine ördüm. Tekrar buradan da artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. 13 ilmeğimiz oldu şu anda şimdimizde. Toplam 27 ilmek olana kadar bu şekilde artırmalara devam edeceğiz. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Kenardaki 5 ilmeğimi örüyorum. Sonra gri ipimi arka yüze doğru aldım. Beyazımı çaprazlamasına şöyle griyi de üzerinden atlatarak alıyorum. 3 tane beyazımı yine beyaz ile örüyorum. Sonra beyazımı tekrar arka yüzde bıraktım. Tekrar gri'imi aldım. Son 5 ilmeğimi gri ile örüyorum. Model kurulumunu hanımlar sadece ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Beyaz ilmeklerimiz beyaz, gri ilmeklerimiz gri olacak şekilde örülüyor. Tekrardan ön yüzdeyim. Artırmalarımıza devam edeceğiz. Bakın ilk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ardından hemen artırmamı yaptım. Artırma yaptığım ilmekle birlikte 3 ilmeğim oldu. Bu defa ortada 5 beyazım olacak. 3 tane gri'm var. 4.'yü de örüyorum. 5.'yi de. Sonrasında 5 tane gri'den sonra şöyle çaprazlamasına yine beyaz ipimi aldım. Ortaya 5 ilmek beyaz örüyorum. Bu şekilde 5 ilmek beyazımı ördüm. Sonra beyaz ipimi bırakıyorum. Tekrar gri ipimi aldım. 2 tane daha gri ördükten sonra bakın burada 2 gri'm var sonda. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar arka yüzdeyiz. Arka yüzde hanımlar ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenarlarda tırtıklı bir görüntü oluşturalım hanımlar. Çünkü tabanımızı yaparken buralardan ilmekler çıkartacağız. Kenardaki 5 ilmeğimi ördüm. İpimi arka yüzde bıraktım griyi. Beyazımı aldım. Beyaz ilmeklerimi beyaz ipimle öreceğim çünkü arka yüzde. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Tekrar beyaz ipimi arkaya doğru aldım. Gri ipimi alıyorum. Kalan 5 ilmeğimi gri ile örüyorum. Şu anda şişimizde 15 tane ilmeğimiz oldu. Bu şekilde. Tekrardan şöyle geri döndüm. Bakın hanımlar modelimiz oluşmaya başladı burada. Yine devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Yanına bir ilmek örüyorum. 2 ilmek oldu. Artırmamı yaptım. Yine buradaki beyazlarımız sağ ve sola olacak şekilde açılacak. 7 beyaz öreceğiz. Bakın artırdığım ilmekle birlikte 3 gri'm oldu. 4. 5. gri'mi ördüm. Tekrar şöyle çaprazlamasına beyaz ipimi aldım. Ortaya 7 ilmek beyazımı örüyorum. Tekrar şöyle gri ipimi elime alıyorum. Son 2 ilmek kalana kadar yine öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim var. Tekrar buradan da artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 17 ilmeğimiz oldu şu an şimdimizde. Tekrar geri dönüyoruz. Arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenardaki 5 gri'mi ördüm. İpimi arka yüze doğru aldım. Tekrar beyazımı alıyorum yeniden. Buradaki 7 tane beyazımı beyaz ipim ile örüyorum. Tekrar beyaz ipimi arkada bıraktım. Hanımlar bu arkadaki ip geçişlerinde bu iplerimizi esnek bırakalım. Patiğimiz gergin durmasın. Bakın gri ipimi arkada şöyle esnek bıraktım. Kalan 5 ilmeğimi de gri ipim ile düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz. Hanımlar bu sıramızda artık ortaya pembelerimizi de eklemeye başlayacağız. İplerim karışmasın diye hanımlar böyle minik minik pembe iplerimi kestim. Örerken 3 ip birden karışmasın. Kısa ip olunca çekince hemen geliyor. Dolaşma da olmuyor böylece. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki bir ilmeğimi örüyorum. Buraya hemen artırmamı yaptım. Sonrasında hanımlar artırma yaptım. Bir ilmek daha ördüm. 4, 5. Kenarda 5 tane gri'm oldu. Tekrar beyazımız yanlara doğru açılacak. Çaprazlamasına beyaz ipimi aldım. 4 beyaz öreceğim. 1, 2, 3, 4. 4 beyaz ördükten sonra tam ortaya bir ilmek pembe örüyorum. Hemen pembe ipimin ucunu da burada beyaz ipime bağlayacağım. Şöyle 2 tane buraya düğüm atıyorum.
Hanımlar bu aşamada gri ipim arkada uzun uzadıya kalmasın diye hemen şu beyazın üzerinden atlatarak yakınlaştırıyorum. Şimdi bir tane pembeden sonra 4 tane daha beyazımı örüyorum. Tekrar gri ipimi aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar yine ördüm. Buradan yine artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi gri ipimle örüyorum. Geri döndük. Tekrar arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Yani gri ilmeklerimi gri ipim ile bakın gri'mi arkaya doğru aldım. Beyaz ipimi elime alıyorum. Burada 4 tane beyazım var. 4 beyazımı beyaz ile örüyorum. Beyazımı arkaya doğru aldım. Hemen beyazla çaprazlamasına şöyle pembe ipimi alıyorum şimdi. Bir tane pembemi pembe ile örüyorum. Tekrar pembeyi arkada bıraktım. Beyazımı aldım. 4 beyaz ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Yeniden beyazımı arkada bıraktım. Gri'mi aldım. Şişimdeki son 5 ilmeğimi de şöyle gri ipim ile düz olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Şu anda şişimizde hanımlar 19 tane ilmeğimiz var. Artırmalara devam edeceğiz. 29 ilmek olana kadar yine kenar ilmeğimi alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum yanına. Hemen buraya artırmamı yaptım. Yanına 2 ilmek daha örüyorum. Kenarda toplam 5 gri'm oldu şu anda. Gri ipimi bırakıp beyazımı aldım yeniden. Hanımlar bu aşamada 4 tane beyaz ilmeğimi öreceğim. 1, 2, 3, 4. Burada bir ilmek pembe vardı. Sağındaki ve solundaki beyaz ilmeklerimi de pembe ile öreceğim. 3 pembem olacak ortada. 1, 2, 3 tane pembemi ördüm. Yine gri ip böyle arkada uzun uzadıya kalmasın diye şöyle beyazımın üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Buraya da 4 tane beyaz ilmeğimi örüyorum. Tekrar gri ipimi elime aldım. 2 griyi ördüm. Bakın burada son 2 gri'm kaldı. Tabii ki de buraya artırma yapmayı unutmuyorum. Ve kalan 2 ilmeğimi gri ipimle düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar modelimiz gördüğünüz gibi yavaş yavaş çıkmaya başladı. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde hanımlar artırma işlemi yok. Hiçbir şey yok. İlmeklerimizi gördüğümüz renklerde öreceğiz. Hangi renk ilmeğimiz varsa aynı renk ile örüyoruz. Önemli olan bu ip geçişlerinde ipleri arka yüzde ters yüzde bırakmak. Hemen 4 beyazımı örüyorum. Beyazımı bıraktım. Hemen buradan pembe ipimi aldım. 3 pembemi yine pembe ipimle öreceğim. Yine pembemi arkada bıraktım. Tekrardan şu gri ipimi yine beyazın üzerinden atlatarak yakınlaştırayım hanımlar. Uzun uzadıya gri ipimiz arkada kalmasın. Kenardaki 4 tane beyazımı yine beyaz ile örüyorum. Tekrar beyazımı bıraktım. Burada son 5 ilmeğim kaldı. Son 5 ilmeğimi de gri ipim ile öreceğim. Gri ipimi hanımlar arkada böyle gerdirerek almayalım. Esnek bırakalım. Bu şekilde. Tekrardan geri dönüyoruz. Patiğimizin ön yüzündeyiz. Artırmamıza yine devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Ardından hanımlar ipimi parmağıma dolayıp buraya bir adet ilmeğimi attım. 3 ilmek oldu. 4, 5. Kenarda 5 gri'm oldu. Ardından hemen şöyle çaprazlamasına beyaz ipimi alıyorum. 4 tane beyaz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Ortada 3 tane pembe vardı. Şimdi pembe ipimi çaprazlamasına alıyorum. 5 ilmek pembe olacak şimdi ortada. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrardan beyaz ipimi alıyorum. Bakın griyi beyazın üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. 4 tane beyaz örüyorum. Tekrardan gri ipimi elime aldım. Buraya 2 tane gri ördükten sonra bakın son 2 ilmeğim kaldı. Ön yüzde olduğum için artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de gri ipimle örüyorum. Tekrardan arka yüzdeyiz hanımlar. Artık hanımlar arka yüzde bu son gösterişim olacak. Videonun devamında arka yüzde sizler ilmeklerinizi gördüğünüz gibi örüp gelin diyeceğim. Videoyu gereksiz yere uzatmak istemiyorum. 5 gri'mi ördüm. Çaprazlamasına beyazımı alıyorum. 4 ilmek beyazımı örüyorum. Arka yüzde çünkü ilmekler gördüğümüz renklerde örülüyor. Arka yüzde model kurulumu yapmıyoruz. Tekrar pembe ipimi aldım. 5 tane pembemi örüyorum. Tekrar pembemi arka yüzde bıraktım. Beyazımı alacağım ama tekrar griyi bakın beyazın üzerinden arka yüzde de olsa atlattım. 4 tane beyazımı örüyorum. Yeniden beyazı arka yüzde bıraktım. Bu şekilde
Şu anda ön yüzdeyim. Arka yüzdeyim. Son 5 ilmeğimi gri ipim ile örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Tekrardan ön yüzdeyiz hanımlar. Şöyle baktığımız anda modelimizde bu ortadaki pembeli baklava dilimi desenimiz bu sıramızda artık kapanacak. Ve bu aşamada hanımlar artırmaları da devam edeceğiz şimdi. Kenar ilmeğimi alıyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Bu sıramızda hanımlar toplamda 25 ilmeğimiz olacak işimizde. Hemen yanına bu sıramızda hanımlar bakın şu beyazlı olan bölüm de içe doğru kapanmaya başlayacak. Bu aşamada kenar ilmeğimle birlikte artırdığım ilmeğim 3 ilmeğim oldu. 4, 5, 6. Bu beyaz ilmeğimi de yine gri ipimle örüyorum. Buradaki beyazlı desenimiz de içe doğru kapanmaya başlıyor çünkü. Sonra tekrardan beyaz ipimi elime aldım. 4 tane beyaz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Sonra pembe ipimi elime alıyorum. Ortaya 3 ilmek pembe öreceğim şimdi. 1, 2, 3. Tekrardan beyaz ipimi alıyorum. Griyi beyazın üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Buraya 4 tane beyaz örüyorum. Tekrardan gri ipimi aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar gri ile öreceğim. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de gri ile örüyorum. Şu anda da hanımlar şişimizde 7 ilmek burada var. 7 ilmek burada. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmeğimiz oldu. Şimdi arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim ve gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi arka yüzde ördüm geldim yeniden ön yüzdeyiz. Artık sonuncu artırmalarımızı yapacağız. 27 ilmeğimiz olacak bu artırmadan sonra şişimizde. Hanımlar bu aşamada artık bu kenarlardaki bu minik beyaz desenlerimizi de kuracağız. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek ördüm. Kenarda 2 ilmeğim oldu. Son kez burada artırmamı yapıyorum. 3 ilmek oldu. Sayarak gidelim. 4. ilmeğimi ördüm. 5, 6. Sonra beyaz ipimi buraya alıyorum. Yanlardaki minik desenimizi kuracağız çünkü. Bir ilmek beyaz örüyorum. Ardından hemen yanına 2 ilmek gri örüyorum. 2 tane gri. 4 tane beyaz. 1, 2, 3, 4. Ortaya bir ilmek pembe örüyorum şimdi. Gri ipimi de şöyle beyazın üzerinden atlatarak getireyim ki yakınlaşsın. Hemen yanına 4 tane daha beyaz örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 beyazdan sonra hemen bu tarafa da 2 tane gri öreceğim. Şöyle gri ipimi aldım. 2 ilmek gri örüyorum. Şimdi bu tarafa da bu desenimden koyacağım. 1 ilmek beyaz örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son kez burada da artırmamı yapıyorum. Sonuncu artırmamızda hanımlar artık artırma işlemi yok. Kalan 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Hanımlar arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim ve gelelim. Evet hanımlar arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi ördüm ve geldim. Yeniden ön yüzdeyiz. Buradaki ilk pembeli baklava dilimi desenimizi bitirdik. Şimdi arada bir diş haroşamız olacak. Bu sıramızda hanımlar artık artırmamız yok. Sayarak gidelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5. Kenardan 5 ilmeğimi düz ördüm. Ardından çaprazlamasına beyaz ipimi alıyorum. Burada bir beyazım vardı. Bunu 3 beyaz olacak şekilde örüyorum. Buraya 3 tane beyazım oldu. Hemen yanına 2 ilmek gri örüyorum. Ortaya 7 ilmek beyazım var hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen yanına 2 ilmek gri öreceğim. Pembe ipimizi bu sıramızda kullanmadık. 2 tane gri örüyorum ve yeniden buraya 3 tane daha beyaz. Tekrar gri ipimi elime alıyorum. Şişimde kalan son 5 ilmeğimizi gri ile örüyoruz. Bu şekilde hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar yeniden modelimizin ön yüzündeyiz. Bu aşamada bu kenarlardaki minik desenimizin son sırasını yapacağız ve ikinci pembe modelimizi de başlatacağız. Öncelikle kenardaki ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle. Sonrasında ikinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5 ve bir tane daha beyaz örüyorum. 6 ilmek oldu. Tam bu ortaya bir ilmek beyaz örüyorum. Ardından hanımlar 2 tane gri öreceğim. 1, 2. Tekrar beyazımı aldım. Buradaki beyaz desenimiz tekrar açılmaya başlayacak sağa ve sola. 4 tane beyaz öreceğim. 1, 2, 3, 4.
Tam bu ortaya pembe ipimi alıyorum. Bir ilmek pembe örüyorum. İkinci desenimizi başlattık. Sonrasında hemen gri ipimi yine beyazın üzerine şöyle atlatarak yakınlaştırıyorum. Bu tarafa da 4 tane beyaz örüyorum. 3, 4. Hemen yanına 2 ilmek gri. 1, 2. Bir tane beyaz örüyorum. Bu minik modelimizin son sırasını yaptık. Kalan ilmeklerimi de gri ipim ile düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Hanımlar, arka üst ilmeklerimizi örüp gelelim. Modelimizin yeniden ön yüzündeyiz hanımlar. Bu kenarlardaki minik bu desenlerimiz bitti. Bu ortadaki şu beyazlarımız sağa ve sola doğru açılmaya devam edecek. Sayarak gidelim. Kenar ilmeğimle örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Kenardan 8 adet ilmeğimi ördüm. Şimdi beyaz ipimi elime alıyorum. 4 tane beyaz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Bir önceki sırada ortada bir tane pembemiz vardı. Şöyle çaprazlamasına pembe ipimi aldım. Ortada bu defa 3 tane pembe ilmeğim var. Tekrar beyazımı alacağım. Öncesinde şu gri ipimi beyazın üzerinden atlattım. Yakınlaştırdım. 4 tane beyaz da bu sol tarafa örüyorum. Tekrar gri ipimi aldım elime. Şişimde kalan ilmeklerin tamamını gri ipim ile örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi örüp gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Tekrardan ön yüzdeyiz. Bu aşamada kenardan 7 adet ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmeğimi ördüm. Şöyle çaprazlamasına tekrar beyaz ipimi alıyorum. 4 ilmek beyaz öreceğim. 1, 2, 3 ve 4. Tekrardan beyaz ipimden şöyle çaprazlamasına pembemi alıyorum. Bu defa ortaya 5 tane pembe öreceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Pembemi bıraktım. Tekrardan bakın gri ipimi şöyle beyazın üzerinden atlatarak yakınlaştırıyorum. 4 tane daha beyaz örüyorum sol tarafına. Ve şişimde kalan son 7 ilmeğimi de gri ipim ile düz olarak örüyorum. Yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, tekrardan ön yüze geldik. Artık buradaki baklava dilimimiz kapanacak. Hem pembe olan hem de beyaz olan kapanmaya başlayacak bu sıramızda. İlmeklerimizi dilerseniz sayarak gidelim. Kenardan toplam 8 adet ilmeğimizi öreceğiz. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmeğimi ördüm. Şimdi beyaz ipimi alıyorum elime. Buraya 4 tane beyaz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bu sıramızda artık ortaya 3 tane pembe öreceğim. 1, 2 ve 3. 3 tane pembemi ördüm. Tekrardan gri ipimi beyazın üzerinden atlatıyorum. Hemen buraya da 4 tane daha beyaz örüyorum. Şimdi kalan ilmeklerimi de gri ipim ile örerek sıramı tamamlıyorum. Baklava dilimini artık kapatmaya başladık. Böyle. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, yeniden modelimizin ön yüzündeyiz. Bu sıramızda da artık bu kenardaki ikinci minik desenlerimizi yapmaya başlayacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6. Kenardan 7 ilmeğimi gri ipimle ördüm. Sonra şöyle çaprazlamasına beyaz ipimi alıyorum. Bir ilmek beyaz örüyorum. Ardından buraya hemen yanına 2 tane gri örüyorum. 4 tane daha beyaz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Tam ortaya bir tane de pembe örüyorum. Hemen yanına 4 tane daha beyaz. 1, 2, 3, 4. Hemen alttan şöyle gri ipimi alıyorum. 2 tane gri örüyorum. Hemen bu sol tarafa da bir tane beyaz ilmeğimi örüyorum. Şişimdeki kalan 6 ilmeğimi de gri ipimle örerek sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde. Arka yüzde hanımlar, ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Bakın ikinci baklava dilimini de bitirdik. Arada bir tane beyaz haroşamız olacak. Sonra üçüncüyü başlatacağız. Bu sıramızda kenardan toplam 5 adet ilmeğimi gri ile öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5.
Şöyle çaprazlamasına beyazımı alıyorum. Buraya 3 tane beyaz öreceğim. Hemen yanına 2 tane gri. Tam ortaya 5 tane, 7 tane beyazım var. Pardon, 3 oldu. 4, 5, 6, 7. Buraya tekrardan 2 ilmek gri örüyorum. Hemen buraya da 3 tane beyaz öreceğim. Sol taraftaki minik desenimiz için. Tekrar gri ipimi elime alıyorum. Şimdi kalan 5 ilmeğimi de gri ipimle örüp sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Şimdi 3. pembe baklava dilimini yapacağız ve kenarlardaki minik desenlerin de son sırasını yapacağız. Yani 3. sırasını. Öncelikle ilk ilmeğimi yine örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. 3, 4, 5 ve 6 tane ilmeğimi gri ile ördüm. Tam ortaya bir ilmek beyaz örüyorum. Hemen yanına 2 tane gri ördüm. Buradaki beyaz olan bölüm de açılıyor hanımlar, bakın. Bu şekilde açılıyor. 2 tane griden sonra tekrar beyaz ipimi alıyorum. 4 tane beyaz örüyorum. 3, 4. Tam ortaya yine 3. baklava dilimi desenimi başlatıyorum. 1 tane pembe örüyorum. Hemen sol tarafına 4 tane beyaz. Yanına 2 tane gri örüyorum. 2 gri. 1 tane beyaz. Sonra şimdi kalan ilmeklerimi de gri ipim ile örerek ön yüzde sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Bu aşamada ilmeklerimizi sayarak gidelim hanımlar. Bakın, kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Kenardan 8 adet ilmeğimi gri ipimle ördüm. Sonra beyazımı alıyorum. 4 ilmek beyaz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Tam ortaya 3 tane pembe ipim ile örüyorum. 3, 1, 2, 3. Hemen gri ipimi şöyle beyazın üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Buraya 4 tane daha beyaz örüyorum. Tekrar gri ipimi elime aldım hanımlar. Şimdi kalan ilmeklerin hepsini gri ipim ile örerek sıramı ön yüzde tamamlıyorum. Bu şekilde. Hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, tekrardan ön yüzdeyiz. Modelimize devam ediyoruz. Baklava dilimi şeklimiz açılacak yine bu sıramızda. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. Kenardan 7 ilmeğimi ördüm. Sonra hemen çaprazlamasına beyaz ipimi alıyorum. 4 ilmek beyaz örüyorum buraya. 1. Hemen şuradaki ilmeğim açıldı, onu da öreyim. Böyle ilmekler sökülünce örmesine de sinir oluyorum ama mecburen örüyoruz artık. Bu şekilde. Ay, sinir oldum. Yeniden bir yapayım şunu. Evet, ördüm. Bir tane beyazımı ördüm. İkinci beyazımı da ördüm. 3, 4. Şimdi buraya çaprazlamasına 5 tane de pembemi öreceğim hanımlar. Şöyle 5 ilmek pembe. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen gri'mi şöyle beyazın üzerinden atlattım. Buraya 4 tane daha beyaz örüyorum sol tarafına. Tekrar gri ipimi elime aldım. Şimdi kalan son 7 ilmeğimi de gri ipimle örüyorum. Bu şekilde. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi örüp gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Tekrardan ön yüzdeyim. Artık bu pembeli baklava dilimimiz bu sıramızda kapanacak. Öncelikle kenardan ilmeklerimi sayarak gidiyorum. Bakın, 2 ilmeğim oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. ilmeğimi ördüm. Hanımlar, bu aşamada 8 ilmek griyi ördükten sonra şöyle beyazımı elime alıyorum. 4 ilmek beyaz örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tam ortaya 3 tane pembe öreceğim şimdi. 1, 2, 3. Tekrar 4 tane beyaz öreceğim. Hemen gri'mi de şöyle beyazın üzerinden atlatarak getirdim, yakınlaştırdım. Hemen buraya da 4 tane beyaz örüyorum. Ve şimdi kalan ilmeklerimi gri ipim ile örerek sıramı tamamlıyorum. İşte bu şekilde. Hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi örelim ve gelelim.
Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Yeniden ön yüzdeyim. Şimdi bu kenardaki sonuncu, üçüncü minik modellerimizi başlatacağız. Bunun için öncelikle kenardan 6 adet ilmeğimi öreceğim. Bakın kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5 ve 6. Hemen buradan şöyle çaprazlamasına beyaz ipimi alıyorum. Buraya bir ilmek beyaz ördüm. Hemen yanına 2 tane gri ile örüyorum. Tekrar buraya 4 tane beyazımı öreceğim. 1, 2, 3, 4. Bu pembeli baklava diliminin de son sırası. Buraya bir tane de pembemi örüyorum. Yanına 4 tane daha beyaz örüyorum. Tekrardan hemen buraya 2 tane gri, bir tane de beyaz örüyorum hanımlar. Kalan ilmeklerimi gri ipimle örüp ön yüzde sıramı tamamlıyorum. Hanımlar artık bu aşamada gördüğünüz gibi bu üçüncü modelimizi de tamamladık. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüze geldik. Ön yüzde bu defa kenardan 5 adet ilmeğimi örüyorum. Bakın kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5. Burada bir ilmek beyazım vardı. Şimdi 3 ilmek olarak öreceğim bu sıramızda. Çaprazlamasına beyaz ipimi alıyorum. 3 ilmek beyazımı örüyorum. Ardından hemen yanına 2 tane gri örüyorum. Ortada 7 tane beyazım kaldı şimdi. 1, 2, 3, 4. Artık bu pembemi de ördükten sonra hanımlar pembemi keseceğim, bağlayacağım. Artık pembemizi de kullanmayacağız. Şöyle pembemin ucunu kesiyorum. Beyaz ipimi bağlıyorum. 2 tane buraya sıkı bir düğüm attım. Sonra 5. beyazımı ördüm. 6 ve 7. Hanımlar buraya şimdi 2 tane daha gri örüyorum. Ve minik desenim için buraya 3 tane beyaz örüyorum. Şişimde son kalan 5 ilmeğimi de gri ile örüp sıramı tamamlıyorum. Evet hanımlar, şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, tekrardan ön yüzdeyiz. Bu sıramızda bu minik desenimizin son sırasını yapacağız artık. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 6 adet ilmeğimi gri ipimle örüyorum. Tam ortaya bir tane beyaz örüyorum. Yanına bu hanımlar bu defa 4 ilmek gri öreceğim. 1, 2, 3, 4. Burası hanımlar bu şekilde başlangıç yeri gibi bu şekilde kapanacak artık. 4 tane griden sonra tam ortaya 5 ilmek beyaz öreceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrardan gri ipimi alıyorum. 4 ilmek gri de bu tarafa örüyorum. Tam ortaya bir ilmek son kez beyazımı ördüm. Şişimde kalan son 6 ilmeğimi de gri ipimle örüp ön yüzde sıramı tamamlıyorum. Hanımlar, ilmeklerimizi arka yüzde örelim ve gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Kenarlardaki bu minik desenlerimiz bitti. Şimdi ortadaki sadece bu beyazlı olan modelimiz kapanmaya devam edecek. Bu aşamada buradaki beyaz ilmeğime kadar öreceğim. Dilerseniz sayarak gidelim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmek gri ile ördüm. Tam ortaya 3 tane beyaz öreceğim şimdi. 1, 2, 3. Şişimde kalan diğer ilmeklerimi de gri ipimle örüp ön yüzde yine sıramı tamamlıyorum hanımlar. Tamamen haroşa örgüyle patiğimizi yapıyoruz. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi örelim ve gelelim. Tekrardan ön yüze geldik yine. Bu aşamada sadece ortada 3 beyaz vardı. Sadece ortadaki tek beyazımı beyaz ile öreceğim. Diğer ilmeklerimi de gri ile öreceğim hanımlar. Modelimizin artık son sırasını yapıyoruz. Bu şekilde kenardaki bir tane beyazımı gri ile ördüm. Sadece ortadaki beyazımı beyaz ile örüyorum. Kalan ilmeklerimi de yine beyaz gri ipim ile düz olarak örüyorum hanımlar. Düz derken yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi de arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim, yeniden ön yüzdeyiz. Bu sıramızda hanımlar ilmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar gri ipimizle yine haroşa olarak öreceğiz.
Artık hanımlar buradaki beyaz ipimi de keseceğim. Şimdi bakın beyaz ilmeğimi de ördükten sonra yine beyaz ipimin ucunu da kesip şöyle kendine bağlıyorum gri ipime. Tekrar örmeye devam edeceğim. Kalan ilmeklerimi de yine gri ipim ile örüyorum. Arka yüzdeyim hanımlar. Tekrar arka yüzde de ilmeklerimi yine gri ipim ile öreceğim. Ön yüzde de hanımlar artık bilek ayrımını yapacağız. Şöyle beyaz ipimi de çektim. Patiğimizin ön bölümünü bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şöyle geri döndük hanımlar. İşte patiğimizin ön bölümü bu kadardı. Şimdi birlikte bilek ayrımını yapacağız. Hanımlar şimdi şişimizde toplam 27 ilmeğimiz var. 27 ilmeğimiz ikiye tam olarak bölünmediği için kenarlarının sağ kenarına 14, sol kenarına da 13 ilmek yapacağım. Şöyle ki ilk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Kenarlarda tırtıklı görüntü oluşturmaya devam edeceğiz. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmeğimi örerken şu öndeki iki ilmeği alacağım. İkisini şöyle yer değiştirerek 14. ilmeğimi örüyorum. Bilek ayrımı burası oluyor. Burada hanımlar ilmekleri yer değiştirme sebebim şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Hanımlar şimdi burada 14 ilmek var. Sol tarafta da sayalım. Bakın 4, 8, 12, 13 ilmek kaldı. Öncelikle sağ kenarı yapacağız. Sadece haroşa öreceğiz hanımlar. Şimdi bu soldaki ilmeklerimiz bekleyecek. Yedek işiniz yoksa şayet buradaki ilmeklerin içinden bir ip geçirerek ilmeklerin kaçmasını önleyebilirsiniz. Yedek işiniz varsa da bu şişimiz burada beklesin. Ben diğer şişimle hemen geri dönüyorum. Buradaki ilmeklerimi öreceğim. Hanımlar burada şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Haroşa örgüye devam ediyoruz hanımlar. Sadece yanlarda haroşa örgü uygulaması yapıyoruz. Bu şekilde. Tekrardan geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi bakın ipim önden gelecek şekilde şöyle alıyorum. İlmeklerimi 14 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Yeniden şöyle geri dönüyorum. Hanımlar bu iç tarafta bilek bölümünde tırtıklı görüntüye gerek yok. Kenarlarda V şeklinde böyle görüntü oluşacak. Şöyle bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenarımızda V şeklinde görüntü oluşuyor. Yine buradaki 14 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sadece bu 14 ilmek üzerinden işlem yapıyoruz hanımlar. Kenarımızı haroşa olarak örüyoruz. Bu şekilde. Sıra sonuna geldim. Şöyle baktığımız anda hanımlar bilek ayrımından itibaren buraya iki diş haroşamız oldu bile. Hanımlar ben bu patiğimin bu kenarına buraya 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam denk geldi. Sizler bu aşamada ayağınızı ölçerek yapın. Şöyle ki şöyle ayağınızın üzerine tutacaksınız. Burnundan itibaren bu yan kısmını topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Ben 15 sıra ördüm tam geldi. Belki sizler daha fazla ya da daha az öreceksiniz. O şekilde tam denk gelecek. Şimdi hep birlikte bu kenarımızda 15 sıra haroşamız olana kadar örelim gelelim. Sonra da sol kenarımıza başlayacağız. Evet hanımlar patiğimin sağ kenarını tamamladım geldim. 15 sıra haroşa ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde hanımlar ilmeklerimi keseceğim. 15 haroşam olduktan sonra ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Burada hanımlar gevşek bir kesim yapalım. Patiğimizin arka kısmını yaparken topuk kısmını yaparken buralardan yine ilmekler çıkartacağız. Hani rahat ilmeklerimizi çıkartabilelim diye buralarda biraz gevşek bir kesim yapalım. Esnek bir kesim olsun. Ona dikkat edelim. Böyle ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Yine bunu da bu şekilde kesiyorum. Buraya şöyle bir tane zincir çektim sıkı olsun diye. Ucunda şöyle bir miktar ip bırakıp kesiyorum hanımlar. Biraz fazla bıraktım. Bu ipimin ucuna tekrardan gri ipimi bağlayacağım. Buradan taban örmeye devam edeceğiz çünkü. Şimdi de sol kenarımızı yapacağız hanımlar. Buradaki haroşalarımızı öreceğiz. Yine şu bilek bölümünden başlayarak gri ipimi ekleyerek buradan devam ediyorum örmeye. Buradaki 13 adet ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. 2 ilmek ördükten sonra şu ipimin ucunda yine kendisine bağlıyorum. Sökülmesin patiğimiz diye. Bu şekilde.
ilmeklerimi yine sıra sonuna kadar haroşa olarak öreceğim. Sağ kenarı nasıl yaptıysak hanımlar, sol kenarı da aynı şekilde yapıyoruz. Sağ kenara ben 15 diş 15 sıra haroşa yaptım. Sol kenara da yine 15 yapacağım. Siz de sağ kenara kaç tane yaptıysanız sol kenara da aynı şekilde yapın. Geri dönüyorum. Yine bu kenarda hanımlar bu tırtıklı görüntü oluşturma adına ipimi önden alarak şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine diğer ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Bu aşamada hanımlar buraya bir diş haroşamız oluştu bile. Bu şekilde burada V şeklinde görüntümüz olacak hanımlar bilek bölümünde. Kenarda tırtıklı görüntümüz oluşuyor. Yine şu şekilde ilmeğimi örmeden aldım. 13 ilmeğimi sıra sonuna kadar öreceğim. Bu şekilde hanımlar sol tarafın haroşalarını da yapacağız. Az önce de söylediğim gibi sağ tarafa 15 haroşa yapmıştım. Sol kenara da yine aynı şekilde 15 sıra haroşamı bu şekilde yapacağım. Şimdi hanımlar hep birlikte sol kenarımızı da örelim, gelelim, sonra birlikte patiğimizin kenarlarına başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin sol kenarını da ördüm ve geldim. Şimdi buradaki ilmeklerimi de keseceğim. Bu sağ kenardaki ilmeklerimi arka yüzden kesmiştim. Sol kenardakileri de böyle ön yüzden keseceğim. İkişer ikişer toplayarak gidiyorum. Bu şekilde. Yine gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Dediğim gibi patiğimizin arka bölümünü yaparken, topuk bölümünü yaparken buralardan ilmekler çıkartarak topuğumuzu öreceğiz. Bu nedenle gevşek kesim yapmak önemli. Bu şekilde. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Yine bunları da birlikte örerek topluyorum. Buraya da şöyle bir tane zincir çekip şöyle ipimi de kesiyorum artık. Evet hanımlar, patiğimizin üst bölümünü böylece bitirdik. Şimdi bu kenarlarını yapacağız. Öncelikle hanımlar bu kenar tabanımız için sizler misinalı şiş kullanabilirsiniz. Ben misinalı şişlerle rahat çalışamadığım için bu şekilde hanımlar kısa şişlerle patiğimin tabanını, bu yanlarını yapacağım. Şimdi kenarlarda tırtıklı bir görüntü oluşturalım demiştim. Sebebini şimdi göreceksiniz. Bu tırtıklı bölümlerden sırasıyla ilmekler çıkaracağız hanımlar. Bakın. Hemen şu kenardan ilk ilmeğimi çıkarıyorum. Bu şekilde bakın. Kenarlardan, tırtıklı bölümlerden, tepelerden şöyle ilmek çıkartıyoruz. Bakın şuradan şöyle. Şu ikinci ilmeğimi çıkarttım. Bakın sırasıyla hanımlar. 3. Yerleri belli zaten tepeler. 4. 5. Bu şekilde bakın ilmek şeklinde şişimize geliyor. 6 oldu. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14, 15 tanesini bu şekilde çıkarttım. Hanımlar biz burun tarafına 7 ilmek olarak başlamıştık. Bu ipimiz de var zaten. Buraya kadar ben toplamda bu şişime 43 tane ilmek çıkarttım. Eğer ki sizler bu arka bölümünü daha uzun yaptıysanız, yani benden 15 değil de 17, 18 sıra haroşa yaptıysanız ilmek sayılarınız ona göre artış gösterecektir. 2 ya da 3 ilmek artış fazla olacaktır. Bu kafanızı karıştırmasın. Şimdi şu patiğimizin burun kısmına kadar bu şekilde ilmeklerimizi bu kenarlardan çıkartıp gelelim. Evet hanımlar, burada toplam 43 ilmeğim var. Bakın bu ucuna kadar ilmeklerimi çıkarttım. Şimdi diğer şişimi alıyorum. Patiğimin burnundan itibaren 7 ilmek başlamıştık. 7 ilmek başladığımız yerden tekrar şu şekilde bakın. Kenar ilmek yerlerine girerek şöyle şu şekilde bakın ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Şu an 3 ilmeğim oldu. Bakın 4, 5 ilmeğin tek kanadına birden giriyorum. 6 ve son kenar ilmek yerim hemen şurasıydı. Şuradan da bir adet ilmek çıkartıyorum. Başlangıç yeri olduğu için burası biraz sert. 7. Burun kısmından 7 ilmek başlamıştık. 7 ilmek başladığımız yerden burası sert oldu hemen. Alttan girelim hanımlar. Bir alttan girelim. Şöyle 7. 7 ilmek de bu burun kısmından çıkarttım. Şimdi diğer şişimi alıyorum. Diğer taraftan ilmeklerimi çıkaracağım. Bakın sırasıyla hemen giriyorum buralara. Şu birinci ilmeğim. Şu 2. Diğer tarafa hanımlar 43 ilmek çıkartmıştık. Bu taraftan da yine aynı şekilde 43 ilmeğimiz çıkacak. Her iki taraftan da eşit sayıda ilmeklerimiz çıkacak. Bakın bu kenardaki tırtıklı yerlerin tepelerine girerek şöyle ilmeklerimi çıkartıyorum gördüğünüz gibi. Böyle. Buralarda ilmeklerimiz oluşuyor hanımlar. Bu şekilde. Şimdi buraya da hanımlar 43 adet ilmeğimizi çıkarıp gelelim. Evet hanımlar, 43 ilmeğimi buraya çıkarttım. Şimdi burada ipimizin ucunu biraz uzun bırakmıştık. Gri ipimi buraya ekleyeceğim. Bu şekilde. Buraya bir düğüm attım. Şimdi diğer şişimi alacağım. Örmeye başlıyorum. Şimdi geri dönüyorum. Hanımlar haroşa örgüye yine devam ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine ilmeklerimi düz olarak öreceğim bu şekilde. Bakın yine haroşa örgü oluşturacağız. Şöyle yapayım, düğümümüz arka yüzde kalsın. Şöyle. Bakın ön yüze bir diş haroşa düşüyor bu şekilde. Şöyle. İlmeklerimizi bu şekilde düz olarak örüyoruz.
Yani haroşa olarak örüyoruz. Şöyle. Hanımlar bu şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Şu burun kısmındaki ilmeklerimiz dahil, diğer şimizdeki ilmekler dahil bu diğer uca kadar bu şekilde ön yüz haroşa düşecek şekilde düz olarak örelim ve gelelim. Evet, ilmeklerimi buraya kadar ördüm geldim hanımlar. Şimdi de bakın buraya beyaz şerit geçiyoruz. Yani beyaz ipimize devam edeceğiz yine haroşa örmeye. Hem ön hem arka yüzde düz örgü örerek haroşalarımızı elde ediyorduk. Yine ip geçişi olduğu için buradaki şöyle ilk ilmeğimi örerek başlayacağım. Bu şekilde. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra ipimin ucunu şöyle kendisine bağlayayım ki sökülmesin. Her eklediğimiz yeni ipten hanımlar böyle düğüm atmayı unutmayalım. Yine bu defa da beyaz ipimizle haroşalarımızı öreceğiz hanımlar. Bakın şu anda ön yüzdeyiz. İpimin ucunu da şöyle gizleyerek götüreyim. Sonradan bir de gizlemeli uğraşmayalım. Bu şekilde. Yine hanımlar bu şekilde ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Ön yüzdeyiz şu anda. Hanımlar böyle tamamen yine bu şekilde bu kenarımızı sonra burun kısmını sonra da diğer şimizdeki ilmeklerimizi bu beyaz ipimize düz olarak örelim. Tekrar geri döndüğümüzde arka yüzde yine ilmeklerimizi aynı şekilde beyaz ipimizle düz olarak örelim. Tekrar buraya gelelim. Ön yüzde bu şekilde bir diş haroşamız oluşacak. Şimdi bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi örelim ve gelelim. Evet sevgili hanımlar gördüğünüz gibi beyaz ipimle ilmeklerimi ördüm. Ön yüze bu şekilde bir diş haroşamız oluştu. Beyazdan sonra da bir diş pembe ile aynı işlemi yapacağız. Hemen şöyle beyaz ipimi çıkarttım aradan. Pembe ipimi ekleyeceğim. Bu şekilde. Bu defa da ilmeklerimi böyle pembe ipimle öreceğim. Hemen şu pembe ipimin ucunu da beyazıma bağlayacağım. Burada hanımlar beyaz ipimle de işim bittiği için düğüm attıktan sonra şimdi beyaz ipimin ucunu kesiyorum. Artık beyaz ipimizle işimiz tamamen bitti. İlmeklerimin hepsini artık şimdi de böyle pembe ipimle öreceğim. Yine ön yüze bir diş haroşa olacak şekilde ilmeklerimizi bu defa pembe ipimiz ile örüyoruz. Böyle hanımlar haroşa örgü örüyoruz sadece. Yapılacak başka bir işlem, bir detay yok. Şimdi hanımlar pembe ipimiz ile diğer uca kadar örelim. Buraya kadar dolanalım. Ardından arka yüze yine ilmeklerimizi pembe ipimizle örüp buraya gelelim. Ön yüze pembe ile bir diş haroşa oluşacak. Pembeden sonra da hanımlar bu defa gri ipimize geçeceğiz. Gri ipimizle bir diş haroşa olacak şekilde ilmeklerimizi sonrasında örelim gelelim. Ardından da birlikte hanımlar patiğimizin tabanına başlayalım. Evet hanımlar patiğimin kenarına önce pembe sonra da gri ipimle birer diş haroşalarımı yaptım. Şimdi patiğimizin tabanına geçeceğiz hanımlar. Öncelikle ilk şişimdeki 43 ilmeğimi yine haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde ilk ilmeğimi aldım. Yine ilk şişimdeki 43 adet ilmeğimi haroşa olarak yani düz olarak öreceğim. Burun kısmından itibaren başlayarak patiğimizin tabanına geçiş yapacağız artık. Gördüğünüz üzere ilmeklerimi örüyorum. Tabanında da yine hanımlar haroşa örgü yapacağız patiğimizin ve gri ipimizle devam edeceğiz artık patiğimizin taban kısmında. Renk iplerimizi kullanmayacağız. Öncelikle şuradaki ilmeklerimi öreceğim. İlk şişimdeki 43 ilmeğimi öreceğim. Devam ediyorum yine örmeye. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi hanımlar bu 7 ilmek üzerinden işlem yapmaya başlayacağız. 15 ilmek olana kadar yanlardan ilmekleri alarak artırmalara yapacağız. Öncelikle buradaki 7 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu sol taraftaki şişimden de bir adet ilmek alarak örüyorum. Ortaya ekliyorum. Ortada 8 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri döneceğiz. Hanımlar ipimiz karşı tarafta olacak hep bu aşamada ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. Bakın ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu birleşim yerlerimiz düzgün düşsün diye böyle işlem yapıyoruz hanımlar. İkinci ilmeğimi örüyorum. Üçüncü ilmeğim 4, 5, 6, 7, 8. ilmeğimi ördüm. Şimdi de diğer şişimden bir ilmek alarak ortaya ekliyorum. Bu şekilde ortada şimdi 9 ilmeğimiz oldu. Tekrardan geri dönüyorum. Ortada 7 ilmeğimiz vardı. Birer tane kenarlardan ilmek aldık. 9 ilmeğimiz oldu. İpim yine karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ortadaki ilmeklerimi örüyorum hanımlar. 9 ilmeğim vardı. 9 ilmeğimi örüyorum.
Sonra şişimden bir adet daha ilmek örerek alıyorum. Ortada 10 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri dönüyorum. İpim yine karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi ördüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen bu şişimden de bir adet ilmek örerek alıyorum. Ortaya ekledik hanımlar. 11 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri dönüyorum. Şimdi ortada 11 ilmeğimiz var. İpim yine karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şişimden de bir adet ilmek alarak ekliyorum buraya. 12 ilmeğim oldu şimdi. Tekrar geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ortada 12 adet ilmeğimiz vardı. 12 ilmeğimizi öreceğiz hanımlar öncelikle. Ortadaki 12 ilmeğimizi öreceğiz. Yine sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şişimden bir adet ilmek örerek alıyorum. Ortaya ekledim. Ortada 13 ilmeğimiz oldu. 15 ilmek olana kadar bu işleme devam edeceğiz. Şimdi yine ipim karşı tarafta. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ortadaki 13 ilmeğimi öreceğim önce. Gördüğünüz üzere hanımlar haroşa örgüye devam ediyoruz. Tabanımız için ilmek sayılarımızı oluşturuyoruz şu anda. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şişimden bir adet ilmek örerek alıyorum. Ortada 14 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. Son kez buradan da bir ilmek alacağız. Diğer şişten 15 olacak. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmeğimi ördüm. Şişimden de bir adet ilmek örerek alıyorum. 15 ilmek. Şimdi hanımlar taban kısmında burada 15 ilmek kaldı. 15 ilmek olarak tabanımızı devam ettireceğiz hanımlar. Kesimler yapacağız. Yine bu aşamada ipimiz karşı tarafta oluyor. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani ilk 14 ilmeğimi öreceğim. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Tabanımıza yine 15 ilmek kalıyor hanımlar böylece. Tekrardan geri dönüyoruz. Aynı işleme devam edeceğiz. İpim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlk 14 ilmeğimi öreceğim. Yani bu tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın 5 ilmeğim oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek aldım. İkisini keserek örüyorum. Tekrardan geri dönüyorum hanımlar. İpim yine karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim tabanımda. Sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de bir adet ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Şişimden de ilmek aldım. İkisini keserek örüyorum. Yeniden geri dönüyoruz. Patiğimizin tabanını 10-15 ilmek üzerinden bu şekilde örüyoruz hanımlar. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi örüyorum. Son bir ilmeğim kalana kadar. Yani 14 ilmeğimi örüyorum. 15. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alarak kesim yapıyorum. Bakın 15. ilmeğim burada. Şişimden de bir adet ilmek aldım. İkisini keserek örüyorum. Bu şekilde hanımlar patiğimizin tabanı bakın burun kısmından itibaren ilmekleri artırarak başladık. Burada çok güzel oval bir görüntü oluştu. Patik burnunda ayak anatomisine de bu şekilde çok uygun düşüyor. Şimdi hanımlar patiğimizin tabanını size tarif ettiğim gibi 15 ilmek üzerinden keseceğiz. Ta ki her iki şişimizdeki bu sağ ve sol şişimizdeki ilmeklerimiz bitene kadar bu işleme devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını buradaki ilmeklerimiz bitene kadar sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar patiğimin tabanını ördüm ve geldim. Burada sadece tabanımızdaki 15 ilmeğimiz kaldı. 15 ilmek üzerinden bu şekilde patiğimizin arkasını yapacağız şimdi. Yine haroşa örgüye devam edeceğiz hanımlar. İpimiz yine karşı tarafta ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Yani 15 ilmeğim vardı 13 ilmeğimi örüyorum. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Burada şu anda 14 ilmek kaldı. Ve yanlardaki kenar ilmek yerine bakın. İlk kenar ilmek yerim bu pembeli yer. Pembeli yerin ilmeğin iki kanadından birden girerek ilmek çıkartıyorum. Şimdi tekrar 15 ilmeğim oldu. Şimdi geri dönüyorum. Yine ipim karşı tarafta ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Patiğimizin arkasını böyle yapacağız hanımlar. Her defasında son 2 ilmeğimiz kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeğimizi keseceğiz. Kenar ilmek yerinden ilmekler çıkaracağız. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum.
Bu sağ taraftan ilmek çıkartırken hanımlar ön yüzden çıkartıyoruz. Karşı tarafta pembeli yerden ilmek çıkartmıştık. Bakın burada da yine pembeli kenar ilmek yerine giriyorum. Bir adet ilmek çıkarttım. Yeniden 15 ilmeğimiz oldu. Tekrardan ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar. Bu şekilde hanımlar patiğimizin arkası örülüyor. Son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz. Kenar ilmek yerlerinden ilmek çıkartıyoruz. Bakın ikisini birlikte keserek örüyorum. Son 2 ilmeğimin sıradaki kenar ilmeklerim beyaz. Beyaz olan yere girdim. Bir adet ilmek çıkarttım. Tekrar geri döndüm. Yeniden İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim karşıda. Diğer ilmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi yine kesiyorum. Geri dönüyorum. Bu tarafta ilmek çıkartırken ön yüzden çıkartıyorduk. Burada da beyaz kenar ilmek yerine şuraya giriyorum. Buradan şöyle bir adet ilmeğimi çıkarıyorum. Burası ip geçiş yeri olduğu için biraz sık hanımlar, tığ yardımıyla alacağım. İp geçiş yeri olan yerler biraz sıkı olabiliyor. Evet, ilmeğimi çıkarttım, şişime taktım. Hanımlar, patiğimizin arkası bu şekilde örülecek. Bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerimiz belli. Kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadından birden girerek giriyoruz ve ilmek çıkartıyoruz. Patiğimizin arkası bu şekilde tamamlanacak. Bakın son 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Sıradaki kenar ilmek yerim gri olan yerlere denk geldik. Gri olan yerden ilmek çıkartıyorum. Yeniden geri dönüyorum. İpim karşı tarafta, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi keseceğim. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartacağım. Bakın son 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Bu tarafta geri dönüyorum. Gri olan kenar ilmek yerinden, yani yeri burası, şişim ile girerek şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Burası ip geçiş yeri olduğu için yine sıkı, şöyle tığ yardımıyla ilmeğimi çıkartıp şişime taktım. Hanımlar, patiğimizin arkası bu şekilde örülüyor. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerimize kadar, yani buraya ve buraya kadar devam edeceğiz. Patiğimizin arkası bu şekilde yapılacak. Şimdi hep birlikte son kenar ilmek yerlerimize kadar patiğimizin arkasını sizlere gösterdiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin bu arka bölümünü bitirdim ve geldim son kenar ilmek yerlerine kadar ördüm. Bu şekilde hanımlar, gördüğünüz gibi gayet şık, düzgün duruyor. Şimdi kesim işlemini yapacağız. Hanımlar, bu bölümü artık tığ ile keseceğim. Normal şiş ile de kesilebilir. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayacağım. Yine hanımlar, çok sıkı bir kesim yapmayalım. Esnek bir kesim yapalım. Bu boğaz tarafı olduğu için patik ayağımıza rahat girsin. Bu şekilde bakın ikişer ikişer ilmeklerimi toplayarak kesiyorum. Esnek bir kesim yapıyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine kestim. Burada tümsek bir görüntü olmasın diye hemen dibine bu şekilde sık iğne usulü batıyorum. Hanımlar, patiğimizi kestik şimdi. Bir de patiğimin kenarına hanımlar böyle ince bir kenar oyası gittim. Sizler böyle sade de kullanabilirsiniz ya da benim gibi kenar oyası yapmak isterseniz de kısaca nasıl yapıldığını anlatayım. Hemen öndeki kenar ilmek yerine bu şekilde batıp sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batıp bu şekilde topluyorum, kirpik oluşturuyorum. Hemen önündeki sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Şimdi ikincisini yapalım. Öndeki kenar ilmek yerine batarak sık iğnemi yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine şu şekilde girerek bir adet kirpik oluşturuyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden batarak kirpiğimi sabitliyorum. Sık iğne yapıyorum yine. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak buraya bir adet kirpik oluşturuyorum ve önündeki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Hanımlar, kenar oyamı ben bu şekilde yaptım. Siz de yapmak isterseniz şayet bu tarz yapabilirsiniz. Şimdi patiğimizin etrafını bu şekilde kenar oyamızla ilk başladığımız yere kadar, yani buraya kadar dolanıp gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım. Sonrasında buraya bir tane sıkı bir zincir çekip artık ipimi kesiyorum. Bu şekilde hemen İpimin ucunu gizleyeceğim. Şu ilmek aralarından girerek. Hatta bir de zincir çektim hanımlar, buraya iyice sık olsun diye. İpimin ucunu gizliyorum. Patiğimin içindeki bu minik ipuçlarının hepsini hanımlar video aralarında hep gizledim. Siz de buna özen gösterin. Patiğinizin içi dışı tertemiz görünsün. Evet, patiğimiz görüntü itibariyle böyle. Haroşalı patik olduğu için bakın gayet de esnek. Ayağı da çok rahat oluyor. Bir de patiğimizi manken ayağımızda görelim hanımlar. Hemen ayağıma giydireceğim. 5 şiş patik bilmeyenler için çok güzel, çok şık bir patik oldu.
Yani herkesin yapabileceği aslında kolay da bir model. Çok örülüşü de zevkli. Görüntü olarak da çok şık. Her renge de çok yakışır. Dilediğiniz renklerle de patiğinizi kombinleyerek örebilirsiniz. Evet hanımlar, manken ayağıma da bakın hemen şekilde giydirdim. Şöyle biraz düzeltelim. Görüntü itibariyle hanımlar patiğimiz böyle. Tabanımız, topuğumuz. Şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.